Merhaba, ben Çiğdem Öztürk. 17. İstanbul Bienali'nin 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlamak için Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu'nun desteğiyle, GIZ'in desteğiyle düzenlediği Yan Yanayız, Kadınların Ortak Hafızasında Mültecilik ve Geleceği Birlikte Kurmak başlıklı 2 günlük etkinlik serisine hoş geldiniz. Haftanın başında güzel bir 8 Mart yaşadık. Biz de aslında bu 2 günlük programla 8 Mart'ı bütün bir haftaya yaymış olduk. Bu programda biz mülteci ya da değil Türkiye'deki kadınlar olarak 8 Mart'ı kutlamak üzere yola çıktık ve ağırlık müzikte aslında programı baktıysanız eğer incelediyseniz görmüşsünüzdür. Bir yandan da yan yanayız. Birlikte yaşamanın yollarını arıyor aslında ve bunu ararken de kültür sanatı rotasını izliyor. 2 gün boyunca da göçmen ya da göçmen olmayan müzisyen, yazar, sinemacı, gazeteci, sivil toplum mensubu kadınlar hep birlikte kah konuşarak, kah şarkı söyleyerek bu rotanın izini süreceğiz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Bige Örer'e veriyorum sözü. Merhaba, ben Bige Örer. İstanbul Bienali ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Güncel Sanat Projeleri Direktörü olarak öncelikle bugün bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür etmek istiyor. Şiddetsiz, eşit ve özgür bir dünyayı birlikte mümkün kılmak dileğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Pandemi koşulları nedeniyle 13-14 Mart tarihlerinde çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek programımızda dünde ve bugün de ortak hafızamızda mülteciliğin izleri ve geleceğe dair birlikte düşünme üzerine konuşacağız. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısı 2021 yılında 80 milyonu geçti. Türkiye yaklaşık 3,5 milyonluk nüfus ile dünyanın en kalabalık mülteci grubuna ev sahipliği yapıyor. Savaş, zorla yerinden edilme gibi zorlu süreçlerden en çok etkilenen gruplardan biri de şüphesiz kadınlar. Yerleşik halklar ile yeni gelenler arasında özellikle kültür ve sanat aracılığıyla oluşturulacak dayanışma bağlarının önemine inanıyor, edebiyat, müzik ve sanatın farklı alanları aracılığıyla birbirimizin hikayesini dinlemeyi ve birlikte üretmenin yollarını çoğaltmayı istiyoruz. Gerek İKSV Kültür Politikaları çalışmaları kapsamında 2018 yılında Dr. Feyzi Baban ve Dr. Kim Reigel tarafından hazırlanan Birlikte Yaşamak, Kültürel Çoğulculuğu Sanat Yoluyla Geliştirmek adlı raporumuz, gerekse İKSV'nin farklı disiplinlerinde gerçekleştirdiği programlarında mültecilerin kültür sanat üretimine yer vermesiyle yan yana durmanın ve dayanışmanın önemini vurguluyoruz. Bu etkinlik dünyanın ve Türkiye'nin birçok noktasından kadının da bir araya gelmesine vesile oldu. Farklı disiplinleri ve bakışları bir araya getirdi. Birinci ağızdan deneyimlerle sanatsal ve düşünsel dünyaları kesiştirdi. Geleceğe dair de somut bir yol haritası çizmek için sağlam bir temel oluşturdu. Bugünkü programı göç ve müzik ilişkisi üzerine akademik ve akademi dışı çalışmalar yürüten etnomüzikolog Evrim Hikmet Öğüt, müzik göçmenin ne işine yarar başlıklı konuşmasıyla açacak, Türkiye'de mülteci müzisyenlerle birlikte çalışmaya dair tecrübelerini paylaşacak. Gazeteci Banu Güven, Çalgıların Dilinden başlıklı oturumda Türkiye'de bulunan ya da yolu Türkiye'den geçmiş müzisyenler Nur Abu Hemeyda, Rahet Balasem, Ahu İrani ve Nudem Muhammed'le enstrümanlarıyla geçtikleri yolları ve hikayeleri üzerine sohbet edecek. Okudukça, baktıkça, dinledikçe genişliyor dünya başlıklı oturumda gazeteci yazar Pınar Öğünç ve sinemacı Zeynep Dadak, mülteciliğe ilişkin yazılmış eserlerin, çekilmiş filmlerin ve fotoğrafların derinine indiğimizde karşımıza çıkan manzarayı tarif edecekleri birer konuşma yapacaklar. Her oturumun ardında bir soru-cevap bölümü yer alacak. Etkinliğin ikinci günü GIZ Türkiye'deki mülteciler ve ev sahibi topluluklara destek kümesi temsilcisi Katarina Montens'in yapacağı geleceği kurgulamak için geçmişle yüzleşme, GIZ'in ruh sağlığı ve psikososyal desteği hakkında başlıklı konuşmayla açılacak.
Ardından Türkiye'li kadınlarla Türkiye'de yaşayan mültecilerin birlikte işler ürettiği kurumların ve inisiyatiflerin temsilcileri bugüne kadar kültür sanat alanında kadınlara yönelik yapılmış çalışmaları değerlendirecek ve izleyicileri ortak işler yapmak üzere birlikte hayal kurmaya davet edecek. Etkinlik kapsamında kapalı bir buluşma olarak düzenlenen Ortak Geleceğimiz başlıklı çalıştaydan çıkan fikirler de bu oturuma rehberlik edecek. Atölyeye davet ettiğimiz ve tecrübelerini bizimle paylaşan katılımcılar sayesinde önümüzdeki zamanda daha fazla inisiyatif ve kurumun bu alanda müşterek çalışmalar yapmasını umuyoruz. Son olarak program, Gürcü kadınlardan oluşan ve adları Gürcüce'de rengarenk anlamına gelen Peradi'nin konseriyle sona erecek. Kardeş türkülerden Selda Öztürk'ün takdimiyle Salon İKSV'de kaydedilen bu özel konserde Peradi, Gürcüce, Rusça ve Kafkas dillerinden şarkılar söyleyecek. Programın hayata geçmesindeki değerli desteği için Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu'na teşekkürlerimizi sunuyorum. Ayrıca program kapsamında böylesine ilham verici müzikler ve çalışmalarla bizi bir araya getiren program koordinatörümüz Çiğdem Öztürk'e, Bienal ve İKSV ekiplerine ve tüm katılımcılarımıza en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Yan yanayız. Bir arada durdukça seslerimiz daha da çoğalacak. Teşekkürler. Şimdi GIZ Türkiye Direktörü Rubina İsmail açış konuşmasını yapacak. Hello, my name is Rubina Ismail and I'm the Country Director of the German Development Corporation GIZ in Turkey. I am so pleased to be able to say a few words to you today. In our day and age, arts and culture are often seen as superfluous. We all talk about science, digital world, and how hard facts must guide our life and our decision making. So it is wonderful for me to see that you are passionate artists in music and culture and literature, and you give yourself and us food for thought and rhythm for our soul. I see arts as a very important part of our life. It soothes the soul, gives us courage, enhances our creativity, makes us above all happy, and gives pleasure to others. Music and arts can ease tension, bring people together without words, and guide us for the better. GIZ in Turkey is currently supporting mainly Syrian refugees and vulnerable people in host communities. For all, we offer language courses, arts and music courses, for example, skill building, vocational courses, and job placement. I hope this biennial will bring much pleasure to the audience and encourage future generations to take up arts as a form of self-expression and a means of reaching out to others. I wish you all well, and hopefully very soon concert halls will be full again and festivals will draw throngs of people. Thank you very much. GIZ Türkiye Direktörü Rubina İsmail'e teşekkür ederiz. Şimdi programımızın ilk oturumuna geçeceğiz. Çalgıların dilinden, çalgıların evrensel dilini düşünerek tasarladık bu programı. Bu programın açılış konuşmasını yapmak üzere müzik göçmenin ne işine yarar başlıklı sorunun izinde etnomüzikolog Evrim Hikmet Öğüt bize katılacak ve müzik göçmenin ne işine yarar sorusuna yanıt arayacak şimdi konuşmasıyla. Merhaba Çiğdem, çok teşekkürler. Merhaba Evrim, hoş geldin. Hoş bulduk. İKSV ve GIZ'e de çok teşekkürler bu anlamlı etkinlik için. Ben Evrim Hikmet Öğüt Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ders veriyorum ve uzun yıllardır göç ve müzik ilişkisi üzerine çalışıyorum. Özellikle de Orta Doğu coğrafyasından Türkiye'ye göç eden göçmen topluluklar ve göçmen müzisyenlerle etnografik alan çalışmaları yürütüyorum ve göçü olabildiğince birincil elden, göç deneyimini olabildiğince yakından anlamaya, öğrenmeye çalışıyorum aslında. Her ne kadar müzik kökenli de olsam benim sorum müziğin göçle birlikte nasıl dönüştüğünden ziyade yıllar içinde daha çok göçmenin müziği nasıl kullandığı sorusuna doğru
odaklandı. Çünkü göç her zaman ilk günlerden itibaren hatta çalışmamın toplumsal ve politik boyutunu da oluşturuyordu. Benim için birlikte yaşamı nasıl inşa ederiz sorusuna cevap verebilecek, cevap bulabilecek sorulardan bir tanesiydi göçmenlerin müziği nasıl kullandıkları sorusu. Dolayısıyla bu sorunun cevabını da hem akademik çalışmalarımda hem akademi dışı çalışmalarında aradım ve olabildiği kadar akademi dışına da ürünler vermeye çalışıyorum. Göçmenlere bakarken, onların deneyimlerine bakarken de onları aktif bireyler, aktörler olarak görmek ve göç sürecinde zorlu diyebileceğimiz bir süreçte aslında müziği işlevsel olarak kullanan bireyler olarak tarif etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla benim çalışmamda hani böyle müziğin çok insanüstü, doğaüstü falan böyle yüce bir varlık olarak müzikten pek bahsetmiyorum. Daha ziyade bir kültürel araç gibi değerlendiriyorum müziği. Bu bakımdan göçmenler müziği nasıl kullanırlar? Müzik göçmenin ne işine yarar sorusu tabii çok geniş cevapları olabilecek bir soru. Her şeyden önce her zaman vurguladığımız gibi göçmenlik deneyimi çok çeşitli bir deneyim. Yani bir homojen deneyim değil. Biz bugün Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerden bahsederken her zaman bunun özellikle ifade etmek ihtiyacı duyuyoruz. Tekil bir topluluktan bahsetmiyoruz. Çok farklı geri planlar var. Kültürel, etnik geri planlar var. Toplumsal cinsiyet kimliği gibi, sosyal sınıflar gibi aidiyetler bireylerin deneyimlerini çok farklı etkiliyor. Dolayısıyla tek bir cevabı yok kuşkusuz göçmenlerin müziği nasıl kullandıkları sorusunun da. Ama böyle çok genellemeler yapacak olursak iki boyuttan bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi biraz daha duygusal olarak müziğin insan hayatındaki rolüyle ilgili ki bu sadece göçmenler için geçerli değil, hepimizi aynı şekilde müzik etkiliyor. Geçmişle ilişki kurmakta örneğin müziği kullanıyor göçmenler. Hem geçmişin travmalarıyla göçe sebep olan olayların ya da göçün kendisini yarattığı travmayla yüzleşme, onunla baş etme açısından müziğin önemli bir rolü var. Hem de bazen aslında bu travmayı tetiklediği için müzikten uzak durmak da söz konusu olabiliyor. Yani ben geldikten sonra uzun bir zaman enstrümanıma elimi süremedim diyen veya ben artık hiç Feyruz dinleyemiyorum diyen çok sayıda görüşmecim de oldu benim örneğin. En azından belli bir dönem için bu tür zorluklardan da bahsedebiliriz müzikle ortaya çıkan, açığa çıkan. Ama genel olarak bu geçmişi tekrar yaşatmak, bugün de geçmişi kurmak, yani bugün yeni bir evi kurmak, yeni bir evi inşa etmek ve bu mekansallığı müzik aracılığıyla inşa etmekte önemli bir rolü var. Müziksel pratiklerin, özellikle de topluluk içi müziksel pratiklerin bir araya gelip söylemenin, çalmanın daha ziyade belki amatör etkinliklerden bahsedebiliriz bu düzeyde. Bir ikinci düzeyi konuşacak olursak burada da daha çok bugünü ve yarını, burada yeni bir yaşam inşa etmeyi, bu yeni yaşamı başkalarıyla birlikte inşa etmeyi, dolayısıyla yeni ilişkiler kurmayı, tanışıklık kurmayı, bu amaçla müziği kullanmayı örnek verebilirim. Çok sayıda genç müzisyenin ve profesyonel müzisyenlerin etkinliklerini biz bu bağlamda düşünebiliriz. Bunların bir kısmı ekonomik etkinlikler ama her halükarda ötekiyle, yani göç edilen coğrafyadaki diğer topluluklarla, diğer toplulukların üyeleriyle ilişki kurmaya çalışan etkinlikler bunlar. Her iki etkinliğinde tabii repertuarları farklılaşabiliyor ama bazı ortaklıklar da görebiliyoruz. Burada sadece şunu söylemek isterim. Şu çok yanlış bir kanı oluyor. Biz göçmenleri sadece geleneksel müzik yapan, sadece kendi coğrafyalarından müzik yapan, böyle bir yükle gelen ve sadece burada bunu gösteren bireyler gibi bazen düşünüyoruz ama bu doğru değil. Üstelik bunu böyle düşünmek bir yandan göçmenlerin tarihsiz olarak tarif edilmesini de beraberinde getiriyor. Halbuki göç eden genç müzisyenler örneğin kendi yaşadıkları ülkede de yıllardır hepimizin dinlediği popüler müzik türlerine aşinalar, bunları dinliyorlar. Dolayısıyla burada da çok sayıda genç müzisyen var ki rap gibi veya işte ne bileyim elektronik müzik gibi güncel müzik üretimlerinde de bulunuyorlar. Bunların içinde bu gelecek kurmaya yönelik, bu işte ticari olabilecek, kamusal alanda gerçekleşen etkinlikler içinde benim her zaman dikkatimi çeken sokak müzisyenliği oldu. Ve bir süre çalışmam da buraya odaklandı. Çünkü Suriyeli müzisyenler özelinde düşündüğümüzde, ki bu İranlı müzisyenler için de geçerli, sokak müziği kendi coğrafyalarında makbul görülen bir iş değil. Yani daha çok işte dilencilikle ilişkilendirilen, dolayısıyla tercih edilmeyen, belki de hiç görülmeyen, yapılmayan bir meslek. Ve bunu burada benimsemiş olmaları bir kere her şeyden önce çok ciddi bir tercihti, bir bilinçli tercihti. Bunu söylemek gerekir. Tabii bütün müzisyenler de bunu tercih etmediler. Yani orta yaş üzeri müzisyenlerin birçoğu sokak müzisyenliği yapmayı reddetti. Genç müzisyenlerin kimileri tercih etmediler. Ama edenler de sokak müzisyenliğini hem bir zorunluluk halinden
dolayı öncelikle tercih ettiler. Çünkü özellikle göçün ilk yıllarında, 2014 yılında başladığı sokak müzisyenliği, ki zaten 2014 yılı Suriyeli göçmenlerin Türkiye'de sayılarının arttığı ve görünür olmaya başladıkları ilk dönüm noktasıydı. Bu tarihte başka müzik mecralarının yokluğunda sokak müzisyenliği bir zorunluluk gibi ortaya çıktı. Ama aynı zamanda müzisyenler sokağı bir açık pazar olarak kullandılar. Kendi ürünlerini gösterebilecekleri, yeni ilişkiler kurabilecekleri, yeni tanışıklıklar kurabilecekleri bir açık sahne gibi değerlendirdiler ve bu gerçekten işledi. 2019 yılına kadar, çünkü 2019 yılını da ilk önce valilik kararıyla diğer illerde kayıtlı olan göçmenlerin gönderilmeleri ile birlikte, ama sonrasında da 2020 yılında pandemiyle birlikte bir kesinti olarak düşünmek gerekir. Bu kesintiye kadar da sokak müzisyenliği hem çok canlı bir şekilde devam etti, hem de son yıllarda yavaş yavaş yeni mecraların açılmasıyla, göçmen müzisyenlerin artık 2016 sonraki kalıcılaşmanın etkisiyle yeni müzik mekanlarında icra yapmaya başlamaları, kendi müzik okullarını açmaları, kendi stüdyolarını açmalarıyla yavaş yavaş azalarak sokak müzisyenliği devam etti diyebiliriz. Pandemi sonrası için benim öngörüm, diliyorum ki artık bu çok daha fazla çeşitlenen mekanlarda çok daha çeşitli, çok daha farklı müzik etkinlikleriyle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Ama bir not olarak Türkiye'li müzisyenlerle Suriyeli müzisyenler arasındaki ilişkilerin hala beklenenin belki altında olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi son olarak şuraya gelmek istiyorum. Peki kimdi bu sokak müzisyenleri? Benim çalışmamda çok eksik kalan, çok büyük bir eksiklik olarak hissettiğim şey kadın müzisyenlerin yokluğuydu. Bu aslında çalışmamın eksikliğinden ziyade kadın müzisyenlerin, Suriyeli kadın müzisyenlerin kamusal alandaki yokluklarıyla ilgiliydi. O kadar dikkat çekici bir yokluktu ki üzerine ayrıca çalışmak gerekiyordu. Suriyeli kadın müzisyenlerin özellikle kültürel sebeplerle ve belki işte mesela kadınlara müzik öğretmenliğinin daha uygun görülmesi, bu sebeple çoğu kadın müzisyenin, profesyonel kadın müzisyenin Humus'taki Müzik Eğitim Fakültesinden mezun olması gibi sebeplerle kadın müzisyenlerin kamusal alandaki ticari diyebileceğimiz müzik etkinliklerinde fazla bulunmadıklarını gördük. Fakat bu, dediğim gibi, kadın müzisyenlerin olmadıklarını göstermiyordu bize. Biz bugün de bu oturumda çok kıymetli 4 tane deneyimi dinleyeceğiz. Kadın müzisyenlerin varlığını ve aslında onların neler yaptıklarını öğreneceğiz. Fakat dediğim gibi kamusal alanda olmayan kadınların, biz koro gibi, örneğin İstanbul'daki çok Suriyeli Kadınlar Korosu gibi, Antep'teki Hanin Korosu gibi koro etkinlikleri içinde varlıklarına rastladık. Ki bu koro etkinlikleri de her ne kadar topluluk içi etkinlik diye tarif etsek bile bir noktadan bir noktaya gelen etkinlikler oldu. Örneğin İstanbul'daki Suriyeli Kadınlar Korosu bir sosyal merkez içinde, sosyal toplum merkezi içinde çalışmaya başlamışken en sonunda İKSV'nin Caz Festivali'nde sahne alan bir topluluğa dönüştü. Dolayısıyla bu kamusal alan, özel alan ayrımının da bir anlamda geçişkenliğini bize, en azından göç sürecinin etkisiyle bu geçişkenliği de bize hatırlatmış oldu. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Yine bugünkü deneyimden, bugünkü tanıklıklardan da dinleyeceğimiz gibi göç süreci çok ciddi bir sarsılma süreci aslında. Yani bir takım toplumsal normlarda, aynı zamanda toplumsal cinsiyet ilişkileri normlarında da bazı sarsılmaları beraberinde getirebiliyor. Burada çok fazla böyle göç güzellemesi yapmak ya da romantize etmek istemiyorum konuyu. Çünkü elbette göç sürecinin getirdiği ağırlık, zorluklar sebebiyle ikinci, üçüncü eş olarak evlenmek zorunda kalan kadınlardan da bahsedebiliriz. Çok genç yaşta evlenmek zorunda kalan genç kadınlardan da bahsedebiliriz. Dolayısıyla yani göç mutlaka kadınların hayatında olumlu bir değişiklik yapıyor demeye çalışmıyorum. Fakat bir yandan da hem kendi görüşmelerimden hem de başka bu akademik ve akademik dışı çalışmalardan özellikle aile içindeki iş bölümünde bazı sarsılmaların, bazı dönüşmelerin olabildiğini görüyoruz biz göç sürecinde. Ve dolayısıyla çok sayıda özellikle genç kadının göç sürecinden sonra müzisyenleştiğini, müzik eğitimine başladığını, müzik yapmaya başladığını ya da kamusal alanda daha görünür işler yapmaya başladığını görebilmeye başladık. Dolayısıyla bunu gözden kaçırmamak gerekir diye düşünüyorum. Yani kamusal alanda kadınların, Suriyeli kadınların müzisyen olarak varlıklarının azlığı ya da yokluğu bence bir kalıcı bir gerçeklik değil. Dönüşmeye çok açık
bir gerçeklik. Ama bunun için zannediyorum bizim de bu 2 gün boyunca düşünmemiz, konuşmamız gereken şeyler var. Her şeyden önce sosyal politikalar talep etmeliyiz diye düşünüyorum. Kadınların desteklenmeleri için sadece topluluk içinde şarkı söyleyen değil, seyirci önünde icra yapan müzisyenler olarak da onları görmek, onların seslerini duyabilmek için birlikte yaşama, birlikte icra etme, birlikte çalma, söyleme imkanının yaratılması için. Teşekkür ederim. Evrim, çok teşekkürler ilham verici konuşman için. Tam söylediğin gibi sosyal politikaların oluşturulması için aslında bir suya ilk taşı atmayı belki hayal ediyorduk bu programı da oluştururken, ki şunu da ayrıca söylemem gerekiyor. Çalgıların dilinden bölümü için Evrim Hikmet Öğüt ve Selda Öztürk'le birlikte kafa yorduk. Böyle bir aydır bu programı birlikte örüyoruz. Onun için de ayrı bir süreç bizim açımızdan bu oturum. Şimdi Banu Güven'e bırakacağım sözü. Banu Güven 4 müzisyenle, 4 genç müzisyenle Nur Abu Hemeyda, Regat Balasem, Ahu İrani ve Nudem Muhammed'le enstrümanlarını odağa alarak söyleşi yaptı. Ardından da bir soru cevap bölümü olacak. Sizden de gelecek sorular olacaktır tahmin ediyoruz. Sözü Banu'ya bırakıyorum. Çok teşekkürler Çiğdem. Ben bu oturumun konusunu duyduğumda, çalgıların dilinden başlığını duyduğumda, yan yanayız toplantıların içinde, çok mutlu oldum. Çünkü bir göçmen olarak ben de ucundan müziğin insana nasıl iyi geldiğini, zaman zaman nasıl biraz bulunduğu yerde kök salmasına yardımcı olduğunu, zaman zaman da çok yakın geçmişiyle belki geride bırakmayı hiç düşünmediği o toprakla, hayatla bağını kurduğunu, bir taraftan da ileriye yeni bir takım şeylere dönük umut yarattığını yaşıyorum, biliyorum bir tarafından, ama tabii göçün çok farklı şekilleri var ve özellikle burada biraz önce altı çok güzel çizildiği gibi, yani özellikle mülteci konumunda olanlar için bu müzikle ilişkiyi kurmak, tekrar yaratmak kolay olmayabiliyor. Bazıları için müzik sonradan hayatlarına girebilen bir şey oluyor ve ona tutunarak çok daha iyi, kuvvetle geleceğe doğru adım atmaya devam ediyorlar. Ben bu proje sayesinde 4 harika kadınla tanıştım. Bunun için de çok mutluyum. Şimdi onları tekrar hatırlatayım. Nur Abu Hemeyda, Regat Balasem, Ahu İrani ve Nudem Muhammed. Bu 4 kadın da farklı bir takım hikayeler sonucunda işte müzikle buluşmuşlar ve o müzikle beraber yolları Türkiye'den geçenler var dedik aralarında. Kendilerini en zor zamanlarda bütün yaşadıkları zorluklardan yalıtma imkanını yaşamışlar benim anladığım kadarıyla. Şimdi izleyeceğiniz söyleşilerde de bunu göreceksiniz. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Şimdi öncelikle size Nur Abu Hemeyde'yi takdim edeceğim. Nur o an ne hissettiğini de müzikle ifade etmiş biri ve burada biraz sonra izleyeceğiniz bu hem kendini tanıttığı hem de gitarını çaldığı bu görüntülerde ne hissettiğini hepsini anlatacak. Nur Abu Hemeyde ile beraberiz. My name is Noor. I'm 32 years old. I was born in 1988 in Aleppo, Syria, as a Palestinian refugee. I wish I can fly. I want to disappear. I want so fast. Run away from here. Wanna throw a spider net. I wanna talk big and green. I wanna pull my hammer or jump
step into a time machine and I wanna be a superhero, wanna be a superhero, wanna be a superhero. It's not illegal, no matter how hard I try. You can what can't I wanna be a superhero, wanna be a superhero, a superhero. You're a criminal by birth, you deal with things to death. You're not welcome on earth. To be just fine. Got used to it, I just hope that one day I can change. A freaking fast food, but it seems that there is no medicine. I wanna be a superhero, wanna be a superhero, wanna be a superhero. Nur Abu Hemeyda karşınızdaydı. I Wanna Be a Supergirl dediği o şarkısını da dinlediniz. Yani Türkiye'de geçirdiği yıllarda hiç kolay olmamış ama bütün bu anlattıklarından müziğin nasıl onu dik tutabildiğini ve önüne bakmasını sağladığını görüyorsunuz, dinlediniz siz de. Şimdi bir başka şahane kadınla devam edeceğiz. Aslında hepsi yani süper kadın aslında, onu öyle demek lazım. Regat Balasam, o da Suriye'den gelmiş. Müzik öğretmenliği deneyimi var. Ud çalıyor harikulade, başka sazlarda çalıyor. Ve Türkiye'ye geldiğinde yani eski sazının kırıldığını anlattı ve bir saz alma, ud alma hikayesi var. Onu da dinleyeceksiniz. Şu anda öğretmenlik yapıyor UNICEF'in programında Regat Balasam. Feyruz seviyor. Yani kim sevmez Feyruz'u. Ama tabii hem dili de anlayarak o müziğin içinde büyümüş biri olarak seviyor. Ama başkalarını da seviyor. Mesela Müslüm Gürses'i çok seviyor ve çalıyor söylüyor. Öğrencilerine de çalıyor söylüyor. Şimdi ben sizi en iyisi Regat Balasam'la baş başa bırakayım. مرحبا، أنا اسمي رغد من سوريا، من حمص، من أصول لبنانية بعض الشيء. جينا بسبب الحرب وصار لنا بتركيا 6 سنوات. حاليا عم أشتغل باليونيسف مدرسة موسيقى. حصلت على الجنسية التركية تقريبا من سنتين. حصلت على الجنسية التركية تقريبا من سنتين. كان الطريق طويل شوي وصعب بالنسبة لنا كونه بلشت طريقي من الصفر. بعدين سجلت على بيت بالتقسيط. هلأ أخذنا بيت وعم نكون حالنا شوي شوي. لما طلعنا من حمص نزحنا
للساحل بسبب القصف. بالساحل درست بالموسيقى. بطريق السفر من الساحل للبنان ما قدرت أخذ معي آلات موسيقية أو أي شيء ممكن يتعبنا بالطريق الطويل، كونه السفر كان بحري. فلما أجيت لتركيا تقريبا من 5 سنوات اشتريت العود. كان في أكورديون كتير حلو وكتير كان غالي علي. أكورديون 3 أو 4 أوكتاف. راح بالقصف. كان في عود. كان عندي أورك كمان راح بالقصف. وفلوت. بتركيا حاليا أكتر شيء أنا قلبي بيحبه هو العود، فهو رفيقي وين ما كنت يعني. في عندي كمان أورك ولكن أنا هلأ تاركته بالمدرسة. ضليت فترة طويلة بدون العود، ضليت أكثر من 6 سنين ضمن سوريا لما شعلت بحمص ونزحنا للساحل. توظفت بس بالدولة ولكن تدريس ساعات. فكان مثلا بالمدرسة آلي من أصل المدرسة أكورديون، بس أنا أكيد في عندي وله للعود. وبالفترة الحرب وغلاء الأسعار كان يعني صعب إنه آخذ آلة موسيقية ممكن أنا أقطع عن حالي شيء لازم مثل لباس أو أكل أو أجرة للبيت بسبب غلاء الأسعار بالحرب. فلما أنا جيت لتركيا واشتريت العود هون كانوا أصابعي لسه مانن نسياني كتير شغلات. كتير زعلت إني ما أقدر جيب اللحن يلي بدي إياه. تعذبت كتير حتى رجعوا أصابعي أخذوا قلش للعود. على فكرة أنت ذكرتني شراء العود هون بتركيا بأضنا اشتريته. شراء العود كان مكلفة. أنا كنت موظفة جديد بمركز أسام سجددة. راجعة المركز ومحل للأدوات الموسيقية، وكان هذا الحكي سنة 2015. سألته بكم العود، كان بهديك الأيام $1.50 هيك شيء. العود كان تقريبا 1500 بهديك الأيام هذا العود. فأنا قلت له أنا جديدة بتركيا، أنا لسه ما معاي كاش وما بحق لي طلع كرت للتقسيط. قام عزف على البالما على الساز، عزف لحتى يشوف أنا فعلا آنست موسيقى. فلما غنيت له كتير كتير انبسط، قرر يعطيني العود بالتقسيط رغم إنه ما بيعرفني، بس على الثقة يعني. رخص السعر وسمح إنه آخده بالتقسيط كل شهر 50 ليرة فقط بسنة 2015، مع إنه أنا كان فيني آخده وروح وما أرجع. بس كان إنسان كتير خلوق يعني. هو بروفيسيونال هون بأضنا. اسمه حليم ليمونجو، يمكن قدو كلمة. طبعا فيروز مين ما بحبه. هو عزف على هو عزف. هو حافظ بس موسيقى، هو ما بيعرف عربي. عزف لي قدو كالمياس وأنا طلعت فيها وقتها. كتير عجبه. هلا قدك المياس يا عمري يا غصين البال
ماري جل من سواك يا ماري. كثير متذكرة. الله يسلمك. أكثر غنية انعرفت فيها بوسط الأصدقاء إن كان أتراك أو سوريين هي نسم علينا الهوى. عملت نسم علينا الهوى بفعاليات اليونيسيف، بفعاليات للوالي، كان حضور زوجة الوالي، بعيد الطفل كمان عملت نسم علينا الهوى. مشان هيك هلأ كمان رح استرجعها شوي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. يا هوى يا هوى يلي طار بالهوى في من ترى طاقة وصورة خدني لعندهم يا هوى. فزعني يا قلبي اكبر بهالغربي ما تعرفني بلادي خدني 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 على بلادي. شكرا كثير. أي أغنية؟ أنا ما سجلت لا أغنية. أغنية خاصة فيي لا، سجلت مقطع لأغنية تركية لآنيسي تشيدام، يمن türküsü. ولكن هلا أنا ألفت مقطع صغير بس ما ذكرته بالعلن أو للسوشيال ميديا يعني، عرفت؟ هو ما تسجيل. هلا أنا كتبت شيء إيه خاص فيي بس ما طلعته للعلن يعني. اسمها أنا سوري يعني. إيه تمام. رح أقولها بدون عود. أنا سوري أنا سوري باكٍ تائها ثكلى في كل بلد. جرحي عميق حبي وحيد خوفي مديد يا بلد. أنا سوري. المدرسة فيها أتراك وهي تركية المدرسة وفيها طلاب سوريين، بس الإعطاء بيتم باللغة التركية. مثلا هني عندهم نشاط
عندهم تدريب لمقام الصوت. ممكن أعطيهم أغاني قومية مثل تشانكالي، يمان تركسو. في كمان اجتهاد شخصي، مثلا أنا بحب نشيد معين، بستعين بأصدقائي بترجمه للتركي، مثل مثلا نشيد موطني ترجمت منه مقطع بالتركي وعطيته للأطفال وعبرت لهم عن نشيدنا نحن الوطني يعني. ايه ايه آخر جملة شو كانت؟ بتقرب كتير الثقافات، ثقافة مع الأجنبي كتركي. اللغة التركية تعتبر لغة أجنبية يعني. كتير في طلاب مثلا من بعيد فكروني غريبة أو فكروني متعجرفة، بس لما دخلت مثلا على الصف عرفت عن نفسي، عطيت موسيقى، سمعوا حنية صوتي إنه أنا مسالمة للحن اللي أنا عم غنيه بلغتكم، كتعاطف بين المعلم والطالب. فبالعكس يعني حتى أحيانا ممكن يصارحوني إنه أنا حسيت أنسي، أنا أول شيء ما حبيتك، بس أنا معلش سمعك غنية معينة ممكن أنت تغني لنا إياها، حابب اسمعها بصوتك، مثل مثلا مسلم جورساس. هون بأذن كتير بحبوه. بيقول لي إنه بيقولوا لي مثلا إنه غني لنا مسلم جورساس هيك يعني. شكرا كتير. بالعكس شوية توترت لولا الموسيقى. يعني إذا أنا ماني أنست موسيقى أو إذا أنا ما بعرف موسيقى، هلا أكيد أكيد الحياة بدون موسيقى ما إلها معنى. حتى لو كنت ماني أنست موسيقى أو ما بعرف أعزف، كنت رح أضل عم بتسمع على الموسيقى ليل نهار. أول ما إجيت لتركيا ما كنت أعرف لغة أبدا أبدا. أول شيء عملته من أول أسبوع قعدت فيه بتركيا، فتحت على الراديو لحتى أتسمع للموسيقى التركية، لأنه عندهم كتير الموسيقى قريبة بالمقامات للموسيقى الشرقية. وتقربت لنا كتير بالموسيقى، عم موسيقى بصراحة، لأنه هون شعب حضاري، شعب بحب الرفاهية، بحب الرواق، بحب الطرب، بحب المزاج والكيف، مثلي تماما يعني. شكرا كتير. Biz de Regat'a teşekkür ediyoruz. Yani kırmadı bizi. Gördüğünüz gibi kaç eser çaldı. Öğrencileri de o Türkçe söyledikçe mutlu oluyorlarmış. Ama işte böyle gittikçe genişleyen bir dünya olabiliyor müzik herkes için. Şimdi Regat'tan lafı uzatmadan Ahu İrani'ye geçeceğim ama arada önemli bir şey söyleyeceğim. Burada bizi izleyen herkes chat bölümünden soru gönderebilir. Daha sonra Ahu İrani ve de Nudem Muhammed'le de tanıştıktan sonra siz onlara sorularınızı ileteceğim ben. Böyle bir kendileriyle sohbet imkanımız olacak. Birazdan hepsini de bir arada göreceksiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra size başka bir müzisyen kadını tanıtmak istiyorum. Ahu İrani'yi. Ahu İrani Tahran doğumlu ve küçük yaştan başlayarak müzik icra ediyor. Fakat şöyle bir sorun yaşıyor İran'da, birçok kadın gibi. Kadınların karma ortamlarda müzik yapmasına müsaade edilmiyor. Kadın kadına müzik yaparsınız deniyor ya da belli koşullarla ancak erkek müzisyenlerle kadın müzisyenler bir araya gelebiliyorlar. Bütün bunların ayrıntılarını Ahu İrani anlatacak zaten. Özgürce müzik yapabilmek için, istediği gibi etkileşime girerek ilerlemek istediği için aslında tam da müzik için Ahu Türkiye'ye geliyor. Devamını o anlatsın.
baloi dilbar, bolo baloi dilbar, tare zorum ke ata baloi dilbar, dil baloi dilbar, bolo baloi dilbar, tare zorum ke ata baloi dilbar. Varum yuri dilbar, varum dilbar, aboye dilgari, azarum dilbar. Odami dumi ki asadu dilbar, amano dilgar, azarum dilbar. Dilbar loy dilbar, olo loy dilbar, dare zorum ke azarum dilbar. درخت بیمودم در کنج بیشه دلبر تراشیدم موره با درد تیش دلبر تراشیدم موره قلیان بسازن دلبر به آتیش بستن و باشه و ریشه دلبر ای دلبرایی دلبر بالا بلایی دلبر در انتظارم که ارزد دلبر ای دلبرایی Merhaba, ben Ahu İrani, İranlıyım. Tahran'da doğdum, Tahranlıyım. 7 yıl önce İstanbul'a taşındım ve hayatımı burada devam etmek istedim ve ailemle yaşıyorum. İşim de müzik. Ben çocukken müzik işi yapıyordum. Zaten konservatuvarda da müzik okudum. Bir zamanlar kadınlar için çok sorunlar vardı. Yani biz erkekler için konser veremiyorduk. Sadece kadınlara konser verebiliyorduk. Ondan sonra karar verdim ki Türkiye'ye yerleştireyim. O yüzden buraya geldim ve İran'da Türkçeyi biraz öğrendim. Sonra buraya geldim. Buraya gelince de müzisyenlerle tanıştım. Biraz çalıştım ama biraz sıkıntı vardı. Hastalandım ben. O yüzden işimi tam devam edemedim. Biraz tedavim sürdü. Tam işimi burada devam edemedim. Ondan sonra da korona ve geldi. Zaten bir yıldır hiçbir şey yapamıyorum. Sadece online dersi veriyorum. Burada çok rahat konser verdik. Birkaç kere ben hem festivallere katıldım hem kendime özel konser verdim. Yani hiç sıkıntı var mı? Gelmedi bize. Biz rahat çalıştık. Bir de arkadaşlarım İran'dan davet ettim. Onlar da bize katıldı. Beraber konser verdik. Çünkü İran'da mesela tek kadın söyleyemiyor. Kadın sadece kadınlar için söyleyebilir. Ya da mesela 3 tane kadın, 3 tane erkek beraber söyleseler konser verebilirler. Ama tek kadın olmuyor. Ama şu ki burada böyle sıkıntılar yok. İran'da sokak müzisyenlere iyi bakmazlar. Ama burada müzisyenler çaresiz kendisini göstermek için sokakta çalışıyorlar. Ama para kazanmak için değil, sadece kendisini tanıtmak istiyorlar. Evet arkadaşlarım var ama ben hiç yapmadım. Yani yapmak da istemiyorum. Sadece ben de onlara mesela şey yapıyorum, eşlik yapıyorum. Böyle ben zaten müzikle büyüdüm. Müzik çok seviyorum. Yani gündüz en az 8-9 saat çalışıyordum eskiden. Zaten yani çünkü her zaman konser veriyorduk, çalışmamız gerekiyordu. Buraya gelince de böyle düşünüyordum. Ama maalesef fazla fırsat bulamadım ben burada. Böyle yapmak istiyordum, olmadı. O yüzden ben de sizin müziklerinizi öğrenmek istiyordum. Karadeniz kemençeyi seçtim. Biraz derse gittim. Ders aldım ama maalesef o hastalık biraz şey yaptı beni. Her şey uzaklaştı beni. Çünkü her şey değişti, hormonlar değişti. Ben öyle önce gibi hiç düşünmüyorum artık.
O yüzden burada fazla bir şey yapamadım ama zaten karar verdim ki bu sene bu işi yaparım. Çünkü tekrar başladım işlerimi. Korona da biraz etkilendi bizi. Ama ben online dersimi zaten yaparım. Devam ederim. Ama fazla çalışmak istiyorum. Bir de sizin müziklerinizi yapmak istiyorum. Türkçe müziği. Türkiye müziği çok seviyorum ama en fazla Karadeniz müzikleri. Ondan sonra halk, sonra arabesk. Sanat müziği de seviyorum ama en sevdiğim müzik Karadeniz müziğidir. Evet, arkadaşlarım var burada. Kayıt da yaptık, bir albüm zaten geçen sene yaptık. Bu sene sanırım çıkıyor. Anadolu müzik yapmış. Sonra 2-3 sene önce de başka bir albümde çalıştım ben ama onlar Türk. Sadece 3-4 parçadan tembur çaldım. Bundan sonra evet arkadaşlarla zaten konser vermeyi düşünüyoruz. Hem İran müziği hem Türkiye müziği hem Azerbaycan. Çünkü Azer müziği de çalışıyoruz biz. Ama inşallah bu korona gitsin. Çok şeyler yapmak istiyoruz. Bir İran müziğidir. Biraz tasavvuf müziği gibidir. Onu kaydetmek isterim. Biraz çalabilirim. Böyle bir şey. Buna benzer bir şey. Ahu İrani de sazıyla karşınızdaydı. Hani müziği yapabilmek için bütün hayatını değiştirebilecek güçte, istekte bir kadın. Sağlığı da bundan sonra çok iyi gitsin Ahu'nun istediği gibi hayal ettiği şeyleri gerçekleştirebilsin. Onunla da konuşacağız birazdan ve şimdi karşınıza bu genç kadınların en genci, en küçüğü gelecek öyle diyeceğim ama bir koca dünyası var ki Nudem Muhammed gelecek karşınıza. Nudem'le tanıştığımda öyle o kadar çok şey vardı ki konuşacak. Aslında 17 yaşını doldurmadı Nudem daha. Nudem Türkiye'ye geldiği, ayak bastığı tarihi her konuşmamızda tam olarak söyledi. Şimdi de duyacaksınız 20 Eylül 2014. Neden? Kobani'de durum son derece kötüydü ve bir anda sabah kalkıp hayat normal akışında devam edecek diye düşünürken, evet etrafta savaş var ama IŞİD tehlikesi var ama biz daha evimizde güvendeyiz diye ümit ederken bütün ailenin hayatı bir anda değişiverdi. 10 yaşındaydı Nudem o zaman. Henüz müzikle bir ilgisi yoktu. Ve sonra bir anda, gerçekten bir anda hemen geri dönebilmek ümidiyle ama kendini ailesiyle beraber yola çıkmış buldu. Çok zor bir yolculuk. Sonra Türkiye'de, Diyarbakır'da nasıl tutundular ailece ve o nasıl tutundu kardeşleriyle buradaki yaşama ve nasıl mutluluğunu yaşayabildi ve çoğalttı, başkalarına da aktarmaya başladı. Bunların hepsini kendi anlatsın. Karşınızda Nudem Muhammed.
Merhaba, benim adım Nudem, 17 yaşındayım, Kobaniliyim, yani Suriye'den geldim. Diyarbakır'da yaşıyorum şu an. 17 yaşındayım dediğim gibi. 10 yaşındayken savaş yüzünden Suriye'den Türkiye'ye gelmek zorunda kaldık. 20 Eylül 2014'te tam o günde Diyarbakır'a geldik. Şu çaldığım alet de santur. Santura 4 yıl önce başladım. 4 yıl önce küçücük bir çocuktum. Suriye'deyken hiç müzikle alakam yoktu. Hiç müzik yapamıyordum. Yani ilgilenmiyordum. Çünkü bizim orada hani Suriye'de bir kadın müzisyen olamaz diye bir söz vardı. Kadın müzisyen olamaz dedikleri için hem okulda hem dışarıda hiçbir kadın müzisyen yoktu. Yani kadın müzisyenler vardı ama çok azdı ve onlara da ilgi gösterilmiyordu. O gün geldiğim gün şu an hatırlıyorum, o gün dün gibi hatırlıyorum. Sabahleyin kalktık normal bir gün gibi. Hani biliyorduk aslında savaş var ama hiç şöyle hani biz şehrimizden çıkacağız diye hiç düşünmemiştik. Normal bir sabah gibi kalktık, kahvaltımızı yaptık, oturmuşuz. Ben işte ablalarım, dedem, nenem falan oturmuştuk. Sonra işte bize telefon geldi, çıkın dediler bize. Dedi işte yaklaşıyorlar. Şehirden çıkmak zorundasınız. Çıkmak istemedik. Çünkü hani bütün çocukluğunu yaşadığım bir şehirden çıkmak yani istemezsin. Sonra işte çıkmak zorunda kaldık. Hani biz şöyle düşündük aslında. 1-2 gün gidip sonra geri geleceğiz diye düşünmüştük. Yanımıza hiçbir şey almadık. Sonra geldik işte arabayla geldik sınırın orada. Sınırda belki 3-4 saat bekledik sıramızın gelene kadar. Bir sürü aile vardı orada. Bir sürü çocuk vardı. Sonra bizim sıramız geldi. Bize geçebilirsiniz dediler. Biz bir yoldan geçtik. Belirli yol vardı. Eğer yolun kenarından yani biraz ayağın kayarsa yeraltı bombalar vardı. O bombalar yani her an patlayabilirdi o bombalar. Sonra biz orayı geçtik. Benim babam eskiden burada çalıştığı için biz pek zorluk çekmedik. Direkt Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'da bir petrolün önünde durduk. Hatırlıyorum o günü. Çok soğuktu. Yanımıza hiç mont falan almamıştık. Oradan babamın arkadaşı gelene kadar 1 saat 2 saat bekledik. Babamın arkadaşı köyden gelene kadar. Önce Hazra'ya gittik. Bir köye gittik. Bir gece orada kaldık. Sonra şehire tekrar geldik. Şehire geldiğimizde Kayapınar Belediyesi'nin spor kompleksinde kaldık. Belediyenin yeriydi. Bize orada her şey verildi. Yani bize bir oda verildi. Her bir aileye bir oda veriliyordu. Bize orada oda verildi. İşte yorgan falan verildi. Kıyafet verildi. Sonra işte bizim eğlenmemiz için orada bize dersler hazırlıyor diyorlar. Müzik dersi yine vardı ama dediğim gibi çok ilgi göstermiyordular kimse. Çünkü orada bir sürü aile vardı, bir sürü çocuk da vardı. Ama hiçbiri müziğe ilgi göstermiyordu. Ben o zamandan işte hani okuldan koptuk diye ben o zaman müziğe ilgilenmeye başladım. Yani o zamandan müzik çalmak istedim. Hep bir şey çalmak istemiştim. Orada maalesef ki enstrüman çalamıyorduk. Çünkü o kadar maddi durumları iyi değildi. Hem bizim hem belediyenin işte hoca yoktu ders vermek için. Orada 7 ay kaldık. 7 aydan sonra herkes tekrar Kobani'ye gitti. Biz burada kaldık. Biz burada kalmaya karar verdik. Burada kaldık. Sonra işte müziğe devam etmek istedik. Okula gitmiyorduk zaten. Müziğe devam etmek istedik.
O yüzden benle abim Diyarbakır'da Cegerhun diye bir kurs merkezi var. O kurs merkezine başvurduk. Önce saz çalmak istedik, bağlama çalmak istedik. İkimiz de bağlama dersine gittik. Orada çok şey öğrendim, işte temel bilgi öğrendim. Biraz da saz çalmayı öğrendim. Sonra yaz tatili bitti ve bize dediler biz devam etmeyeceğiz. Ama Aram Dikran diye bir yer var. Oraya gidebilirsiniz devam etmek için. Devam etmek isteyen çok az kişi vardı. Biz de devam etmek istedik. Oraya gittik. İşte orada bize dediler burası kurs merkezi değil de konservatuvar olarak geçiyor. Orada biz kaydımızı yaptık. Ben okulda da kaydımı yaptığım için hafta sonları gittim. Yani çocuk akademisine başvurdum. Ama okula gitmeyenler yetişkin akademisine başvurdu. Çocuk akademisinde 6 yıl okuduktan sonra yetişkin akademisine geçip oradan mezun olup bir müzik öğretmeni olabiliyorsunuz vizelerinde. Çok sevinmiştim. Çünkü hani okuldan bir şey öğrenmiyordum çünkü çok dil bilmiyordum. Orası da Kürtçe olduğu için benim için çok kolay oldu. Orada 1-2 ay geçtikten sonra biz normal dersleri görüyorduk. Kayyum atandı. Yani aram kapamak zorunda kaldı. Biz de hepimiz evimize tekrar gelmek zorunda kaldık. Çünkü gidecek hiçbir yer yoktu. Belediyenin her yeri kapandı ve elimizde hiçbir yer yoktu gitmek için. Biz de eve geldik. Yani 7 ay falan hiç müzikle ilgilenmiyorduk. Çünkü gidecek yerimiz yoktu. Evdeydik ve hani hiç öğretmen yoktu. Tek başımıza da daha çok yeniydik. Tek başımıza bir şeyler yapamıyorduk. Sonra işte birlikte bir yer belirledik. Ma Müzik Center'ı açtık. Ma Müzik Center'de Kürtçe'de kalanlar demek. Yani oradan kalanlar Ma Müzik'teyiz şu an. Ma Müzik'ten işte yine devam ettik çocuk akademisinde. 3 yıl okudum çocuk akademisini. Sonra okula gitmek istemedim. Müzikle devam etmek istedim. Yetişkin akademisine başvurdum. Şu an yetişkin akademisindeyim Ma Müzik'te. Yani şöyle şu an santür çalıyorum burada. Çünkü santür çok ilgimi çekti. Ve her yerde olmadığı için santürü seçtim. Sazı bıraktım. Şu an santür çalıyorum, piyano çalıyorum. Solfej derslerini alıyorum, harmoni derslerini alıyorum. Ve aynı zamanda pedagoji dersini alıyorum ki ileride bir öğretmen olsam çocuklarla nasıl davranabileceğimi biliyor olmalıyım. O yüzden pedagoji dersini de alıyoruz. Şimdi bazen oturup böyle düşünüyorum. Cegerhun zamanları aklıma geliyor. O zaman küçücük bir çocuktum ve ilk defa elime bir enstrüman aldım. O hissi şu an anlatamıyorum ama hem mutluluk vardı hem heyecan vardı hem merak vardı hem gurur vardı. Yani karışık bir histi. Şu an anlatamıyorum nasıl bir histi. Kendimle çok gurur duyuyordum. Çünkü onlar hep diyordu hiç kadın müzisyen olamaz. Hep bir kadın sadece evde oturur diyordular. Şöyle yani o söze karşı çıktığımı hissediyordum o zamanlar. O yüzden kendimle çok gurur duyuyordum. Şimdi santura baktığımda her baktığımda ilk defa bakıyormuş gibi çok heyecanlı oluyorum. Kendimle yine gurur duyuyorum. Çünkü o zamandan bu zamana kadar çok şey öğrendim. Ve daha öğreneceğim çok şey var. Şu an hayattaki hedefim, 2 hedefim var. Biri çok iyi bir aranjör olmak istiyorum. Herkese Kürtçe müziğini anlatmak istiyorum. Herkese göstermek istiyorum. Herkesin bilmesini istiyorum. Hiçbir yerde yasak olmamasını istiyorum. İkinci hedefim ise çok yönetmen olmak istiyorum. Kendi yazdığım filmin yönetmeni olmak çok isterim.
kendim bir film yazdım. Hikayesini ben yazdım. Benim hayatımı anlatıyor. Daha çok. İki küçük kardeşten bahsediyor. Onlar savaş yüzünden birbirinden ayrılıyorlar. Sonra işte birinin ölüm haberi geliyor diğerine. Yani benim hayatımı anlatan bir film ve onu çok çekmek istiyorum. Başarabilirsem ileride onu da çekeceğim. İlk filmim öyle olmasını istiyorum. Yani bir müzisyenden ziyade sanatçı olmak istiyorum. Her tarafından, sinemadan olsa, müzikten olsa bir sanatçı olmak istiyorum. Çünkü yönetmen kadınlar çok az bizim zamanımızda. Aynı şekilde müzisyen kadınlar da çok az. O yüzden bu ikisini seçtim. Çünkü herkesin bilmesini istiyorum. Bir kadın istediği her şeyi yapabilir. Bir kadın isterse müzisyen de olabilir. İsterse yönetmen de olabilir. Yani o sözlerine karşı çıkmak istiyorum. Ve herkese bunu anlatmak istiyorum. Herkesin bunu bilmesini istiyorum ki bir kadın istediği her şeyi yapabilir. Hiçbir sınır yok. Bunu anlatmak istiyorum. Hayatımda yani müziğe başladığımda, müzikle çok ilgilendiğimde şu an müzik benim her şeyim olmuş. Çünkü ileride bir müzisyen olacağım. Yani şu an müzik her şeyim olmuş. Bir söze inanıyorum. Mozart'ın bir sözü. Diyor ki işte müzik bir deniz. Müzik çok büyük bir deniz. Ben o denizin içinde küçük bir kum parçasıyım diyor. Ben de bu söze inanarak her zaman devam ediyorum. Her zaman ilerliyorum. Sinemadan olsun, işte müzikten olsun. Her zaman buna inanarak ilerliyorum. Ve başarabileceğime de eminim. Müzik hiç bitmiyor biliyorum. Çok öğreneceğim şey var. Bundan sonra çok şey öğrendim. Çok öğreneceğim şey de var. Yani bunu başarabilirim diye düşünüyorum. İşte 4 kadınla tanıştınız, bir araya geldiniz. Şimdi ben bir taraftan onların tekrar isimlerini hatırlatacağım size. En başta dinlediğiniz Nur, Suriye'den kalkıp Türkiye üzerinden Fransa'ya gitmiş. Ama mülteci doğmuş, ikinci kez mülteci olmuş ama statüsünü de alamamış. Türkiye'deyken en azından alamamış bir genç kadındı. Ondan sonra Regat Valesam'la tanıştınız. O da Suriye'de Humus'tan yola çıkmış. Aslında kökleri Lübnan'da olan ve şimdi de Türkiye'de mülteci olarak kök salmakta olan bir kadın. Ve sonra Ahu İrani ile tanıştınız. İran'dan gelen müziğini istediği gibi paylaşabilmek için Türkiye'de olan ve en son Nudem Muhammed'le. Şimdi bakıyorum chat bölümünde alkışlar var. Harika kadın müzisyenlerle tanıştırdınız bizi. Çok teşekkürler. Yorumunu görüyorum. Herkesin ağzına sağlık. Sizi dinlemek harikaydı deniyor. İşte bakıyorum şimdi Nudem benim gördüğüm sıraya göre Ahu, Nur ve Regat. Regat'ın gene Udu arkasında. Hepsi bir arada. Hepiniz çeviri için ihtiyacınız olan dili de herhalde çeviri butonundan seçtiniz. Bunları da sizle paylaştıktan sonra sorularınızı da chat'e lütfen yazın. Saat başına kadar konuşma imkanımız var diye hatırlattıktan sonra hani merak ettiğiniz bir takım şeyler olabilir onların hayatlarında, lütfen yazın. Ben onlarla konuşmaya başlıyorum. Hepinize merhaba. Seslerinizi duyayım. Hello. Merhaba. Ahu. Evet, sesini açtın galiba değil mi? Evet, Nudem de orada. Şimdi böyle başlayayım, Nudem'e sorarak başlayayım. Nudem, Tamam. senin gibi, şimdi ben konuşurken diğerleri belki sessiz alabilir ya da bir şey eklemek istediğinizde lütfen ekleyin siz de. Nudem, böyle senin gibi senden yaşça daha büyük
mülteci kadınları, müzisyenleri dinlemek nasıl geldi sana? Sen en sonunda diyordun ya, kadınlar her şeyi yapar. Bu inancın daha güçlendi mi acaba bunları gördüğünde? Böyle bir paylaşım sana nasıl geldi acaba? İyi gelmiştir muhakkak da sen anlatabilir misin? Onu sormak istiyorum. Ee, Ya tabii ki öyle güzel kadınlarla tanışmak çok güzel. Hikayelerini de duydum. Her birinin hikayesi gerçekten çok duygulandırıcı. Gerçekten çok güzel de bir hikaye. Ee, Yani zaten inanıyordum ki kadın her şeyi yapabilir. Yani bu üç arkadaşımızı gördükten sonra inancım daha çok yükseldi. Nelerden geçip de müziği hiç bırakmadıkları gerçekten çok hoşuma gitti. Ya o yüzden çok kutluyorum. Hmm. Peki mesela ben Nur'a sormak isterim. Nur demem bir tavsiyen var mı mesela? Yani illa büyük yaştakilerin küçüklere tavsiye vermesi lazım diye söylemiyorum. Ama işte ne bileyim benzer yollardan geçmiş. Sen ondan yaşça biraz daha büyük biri olarak, biraz daha tecrübe edinmiş biri olarak ne dersin? I'm really, I don't know what to say because she really seemed like she's already mature enough to know. But if I would say something, I would just say, just keep believing in yourself. Whatever you have in that mind, whatever you have in that heart, it's just you're in the right place. Çok teşekkür ederim. Harika. Şimdi aslında Nur, hemen sana gelen bir soru var. Ben onu diğer panelistlere gelmeden önce sen hemen cevap ver, yani konuşurken seninle mikrofonun açıkken sorayım. Fransa'da mülteci olmakla Türkiye'de mülteci olmak arasındaki farka değinir misiniz diyor. Okay, I would say there is some positives and negatives in both scenarios. In Turkey, I felt like more closer to people. I don't know, probably it's the culture. I'm not really sure, but I didn't feel like I'm really disconnected. Here, it doesn't feel the same, but on the other hand, legally speaking, the refugee laws are more established, and there is a specific process that you go through it, and things are more clear, I would say. Yeah, in Turkey, it's just exhausting how things are. There's almost nothing. The system is not really strong. Laws can happen between one day and another. So yeah, from that sense. Evet. Özellikle tabii Suriye'den gelenlerin geçici misafir statüsünde olduğunu hatırlatmak lazım. Türkiye'nin iltica politikaları apayrı bir oturum konusudur. Fakat işte Avrupa'dan gelmeyenler için hep ayrı statüler belirlenir. Suriyeliler için belirlenmiş bu statüyü Nur alamadığını zaten bize anlatmıştı. Şimdi Ahu bir anda kayboldu ama geri gelir. Merak etmeyin, Ahu İrani gelecek. Ben ona soru sormak istiyordum ama hiç sorun değil, gelecek birazdan. Vaktimiz de var. Regat'a gideyim. Regat, sana bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bizi hiç kırmadın. Feyruz dedik, işte Müslüm Gürses dedik, Ada Sahilleri dedik. Hepsini çaldın, söyledin. Müzikle beraber hani nasıl mutlu olduğunu görüyorum. Yani sesinin hayranıyım, o da ayrı. Bu kadınlarla bir araya gelmek, ben de şokran cezilen diyeyim sana. Şimdi bu kadınlarla gelmek, bir araya gelmek, bu yolla tanışmak sana nasıl geldi? Hiçbirini bilmiyordun değil mi daha önce? İlk kez karşılaştınız. O hikayeleri duymak
nasıl geldi sana? Motive etti mi? Sen ne dersin? Mesela Nudem'e bir de öğretmensin. Belki bazı tavsiyelerde ona bulunabilirsin. Diğer arkadaşlarına da. Yani Nudem 16 yaşında diye sürekli ona hepimiz tavsiyede bulunmayalım. O bize tavsiyede bulundu aslında. Ama yine de. أول شيء مساء الخير عليكم. شكرا كتير على الاستضافة. أنا كتير فخورة إنه في بنات من بلدي إن كان صغار أو كبار عم يتحدوا الوضع والمآسي اللي نحن تعرضنا لها والصعوبات اللي دبل، يعني فوق ما هي غربة ممكن نلاقي صعوبات بالإجراءات بالقوانين، ممكن عنصرية كمان عم نتحداهم هدول كلياتهم، وفقدان الأحبة. وهلأ عم شوفوا وجوه حلوة كتير وأصوات بتجنن وأمل، يعني أمل بكفي إنه اسمه أمل. Arada biraz duraklama oluyorsa kusura bakmayın. Benim bağlantımda da bazen bir sorun oluyor gibi. Umarım düşmeden devam edebilirim. Şimdi biliyor musunuz Nur, Nudem, Regat ve Ahu bizi duyuyorsa bilmiyorum ama görmediğim için aktarırız ona. Lütfen hepiniz olanak yaratıp birlikte müzik çalışması yapın diyor. Yani bilmiyorum belki sonra birbirinizin numarasını alıp kendiniz bir Zoom yapıp beraber şarkı icra edersiniz. Belki bildiğiniz ortak bir şeyler vardır. Jam yaparsınız. Hiç öyle müzisyenlerle bir araya geliyor musun Regat? Böyle hani gelip bir arada çalmak, söylemek, o udu satan gibi mesela. أكيد بلتقى. حتى امبارح بالمدرسة اللي عم ندرس فيها كان في أستاذ مخضرم كبير، لما عرف إنه شوي في عندي استطلاع على الموسيقى التركية ممكن إني طلعها على العود، طلب إنه نعمل كورو بالمدرسة لأنه المدرسة للثانوية للذكور، فممكن إنه نعمل مشروع صغير بالمدرسة، ولكن أكيد مشروع الصبايا فيه حماس أكثر. Şimdi Ahu İrani de geldi tekrar aramıza. Ahu, tekrar hoş geldin. Bu buluşma sana nasıl geldi? Sürpriz oldu mu? Evet, Yani çok, yeni hikayeler duymuş oldun. Evet. bu arkadaşlarla tanışmak çok güzel bana geldi. Zaten onlarla görüşmek istiyorum, tanışmak istiyorum, belki de çalışmak. Sizin tanıştığınızda da çok memnun oldum. Hem siz hem Çiğdem Hanım hem diğer arkadaşlarla. Çok hoş geldi bu konuşmak benim için. Belki hep beraber de müzik yaparsınız diyenler oldu mesela, yani dördünüz tanıştınız şimdi bir ayrıca belki bir araya gelip bir arada jam yaparsınız, böyle bir doğaçlama müzik yaparsınız, belki bir şarkı söylersiniz beraber diye, onu da öyle öneri olarak aktaranlar vardı. Şimdi burada bir not var. Nur konuşmasında söz ettiği ilk kez sahnede elektro gitar çaldığı etkinliği böyle bir etkinlik vardı diye, yani sorudan okumaya başladım da 2017'de yine Bienal programı içinde düzenlediğimiz Sesime Ses Ver atölyesiydi diyor. O etkinlik oydu diyor. Evrim Hikmet Öğüt. Nur, seni görmek çok güzel, çok özledim diye bir not yazmış ve aynı zamanda chatte o etkinliğin linkini de koymuş. Bu arada Ahu'nun bağlantısı zayıf olduğu için gene gitti. Merak etmeyin, gene gelecek. Şimdi buradaki sorulara... That's true. That was my first time ever on stage with an electric guitar. It was just great, and I don't know from where I got all this courage. I just jumped
into the stage and I was playing with the band. It was, oh my God, it was great. I'm so grateful for Evrim to invite me to that. And I miss you so much too. Sesime Ses Ver etkinliğinde hepimizi kalbinden yakalamıştı Nur. Hepiniz harikasınız. Emeği geçen herkese çok teşekkürler diye bütün panelistlere, yani panelist oluyorsunuz şimdi, müzisyenlere gelen bir mesaj daha var Özlem Ece'den. Gizem Kalkan Belen, bir kadın isterse her türlü zorluğu başarabilir. Bunun en güzel örnekleriyle bizi tanıştırdığınız için teşekkürler diyor. Ataerkil düzende kadın olmak zor, mülteci kadın hem mülteci olmak çok daha zor. Umutlu olduk diyor. İşte yani bütün bu hikayeleriniz sizleri dinleyenlere bu duyguları yaşatıyor. Bu şekilde teşekkürler geliyor size. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Yani kendi kendine müzik yapmak iyi geliyor herhalde. Yani herkese iyi gelir muhakkak ama Nudem, sana sorarak başlayayım. Ya da Ahu gelmişken hemen ona sorayım mı? Çünkü düşüp duruyor. Ahu. Hemen soruyorum. Kendi başına müzik yapmak iyi ama sen hani İran'da da istediğin gibi bir kalabalığa karışık karma müzik yapmak istiyordun. Şimdi müziği paylaşınca daha iyi hissediyorsunuz kendinizi herhalde. O biraz pandemi zamanında zorlaştı. Hiç insanlarla bir araya gelip müzik çalabiliyor musun? Müziği paylaşınca neden daha iyi hissediyor insan kendini? Ben sizi de tam duymadım ama ben bir şeyleri anladım. Onları Tamam. size anlattım. Bilmiyorum, belki çok iyi duymadığım için yanlış bir şey söyleyeyim. Bu arkadaşlarla tanışmak çok güzel çünkü biz 4 ayrı kültürden geldik. Duygularımız farklı, kültürlerimiz farklı, müziklerimiz farklı. Hepimiz bir arada beraber çalışırsak çok güzel olacak çünkü çeşitli kültürden geldik ve yeni şeyler yapabiliriz. Yani bunları karıştırsak yeni bir şey gelecek bize. Çünkü farklı duygularımız var, kültürlerimiz var. Bunları bir anda çok güzel olacak. Ben öyle düşünüyorum. Peki neden, şunu sormak istiyordum biraz önce. Müziği paylaşmak, yani müziği tek başına yapmak iyi geliyor ama paylaşmak, özellikle de yeni geldiğin bir ülkede, yani ya da işte göçtüğün ülkede paylaşmak müziği neden iyi geliyor, o kısmını biraz konuşalım istedim. Neden önemli? Tamam. Ben sana yazacağım. Olsun. Çok güzel söyledin. Çok güzel söyledin. Ben onu Nudem'e sorayım şimdi. Yazacağım sana. Tamam. Arkadaşlar yazarlar. Sen dur orada. Tamam. Gitme ne olur bir yere. Nudem, sen duydun mu beni? Evet, duydum. Tamam. Neden bu müziği paylaşmak nasıl bir fark yaratıyor senin için? Konserler falan yapabiliyor musunuz? Ne sıklıkta yapıyorsunuz bilmiyorum ama. Tabii ki de konser yapabiliyoruz. Yani şu ana kadar Ma Müzik'teyken bir sürü konsere katıldım. Hem koro olarak konsere katılmışlığım var, hem enstrümanım çalarak, hem tek başıma çalarak hem de bir orkestranın içinde çalarak konserlere çıktım. Yani müzisyenlerle bir araya gelmek çok güzel çünkü hani herkes birbirine derdini anlatabiliyor müzikte. Zaten bu yüzden müziği seçtim. Yani kendi işte belki bazen anlatamam duygularımı konuşarak ama yani müzik çalarak anlatabiliyorum. O yüzden müziği seçtim. Peki Regat, böyle tanıdığınız müzisyen kadın çok mu? Yani bilmiyorum, insanlar hani mülteci olup da birbirini bulamayabiliyor bazen. O yüzden soruyorum. طبعا إيه حتى اشتركنا سابقا بفعالية للسوريين والأتراك كان مثل احتفال دمج كان في كورس وبعدين عملنا دمج
بين السوريين وإيرانيين وعراقيين عرب، ويوجد أتراك كمان. كان حفل تابع للبلدية وكتير انبسطنا. يعني إيه، عندي تقبل إنه نعمل في أصدقاء، أحيانا نعمل يعني حفلات وفعاليات. Mesela Suriyeli çocuklarla, Suriye'den gelen göçmüş ailelerin, mülteci olmuş ailelerin çocuklarıyla, Türkiye'de doğmuş büyümüş çocuklar arasında ne kadar kaynaşma var ve müzik bunda ne kadar rol oynayabilir mesela, yani hem kız çocukları açısından da özellikle. كتير إلى دور كتير كبير وفعال للموسيقى. الأطفال أول ما دخلوا للمركز الإنساني تقربت لإلهم عن طريق الموسيقى. كتير كان عندهم توتر وما كانوا بدهم يدخلوا مدارس مثلا، يعني اندمجنا بالموسيقى هون، هني بلشوا يرتاحوا. كتير تقربنا لبعض بالموسيقى، خاصة الأهالي كمان. Zaten Nudem de ailelerin işte o kayyum geldikten sonra kapatılan müzik merkezi ile hikaye bitmesin diye bu çocukları tekrar bir arada müzikle buluşturmak için nasıl bir gayret içinde olduklarını anlatmıştı. Diyarbakır'da kaçıran olduysa onun altını çizmek isterim. Yani Kalanlar adıyla kurulan yeni müzik merkezi tam bir imece usulüyle kurulmuş bir müzik merkezi. Hem yani orada yaşayanların, aynı zamanda içinde mülteciler de var. Bu insanların, bu genç insanların hayatından müzik eksilmesin diye. Şimdi ben Ahu gidiyor geliyor bu arada. Tam böyle soru soracağım, gitti. Nur'a gelmek istiyorum. Nur, sen diyorsun ki I wanna be super girl. Sorry? Supergirl olmak istiyorum diyorsun ya. Yeah, superhero. Yeah. Superhero olmak istiyorum. Evet. Süper aslında hepiniz burada birer süper kahraman değil misiniz diye ben de sormak istiyorum. Well, yeah, when I look at these women and what they have passed through their lives and how they still could create a beautiful thing out of it, yeah, I would say that's the definition of a superhero. Evet. Saniye'de demiş Nur, you are supergirl. Nur, sen süper kadınsın, süper kızsın diyor. Ve de hepiniz için aynı şey geçerli. Şimdi bakın burada sonuna gelirken panelimizin son 7 dakika hepinize yönelteceğim bir soru var. Ezgi Yılmaz, muazzam kadınlara, sizden bahsediyor, muazzam kadınlara, bu alanda destek olmak için neler yapabiliriz? Onlara kendi müziklerini daha rahat paylaşmaları için nasıl alan açabiliriz? Nudem'den başlamak istiyorum. Destek olmak için neler yapılabilir? Kendi müziklerinizi daha rahat paylaşmanız için kim nasıl katkıda bulunabilir? Nasıl alanlar açılabilir? Yani şu an Diyarbakır'da hiçbir yani sıkıntı yok. Çünkü zaten belirli yerler var. İşte 0 yaşındaki çocuklardan başlayarak işte 30 yaşına kadar verilen müzik dersleri var. Ama başka şehirlerde, başka ülkelerde pek işte öyle yok. Yani bence bütün çocuklar, işte herkes, sadece çocuklar değil, yetişkinler de belki müzik yani öğrenmek isterler ama işte öyle bir yerleri olmadığı için, gidecek bir yerleri olmadığı için şu an hiç yani kopmuşlar müzikten. Ama yani nasıl katkıda bulunabiliriz? Yani bir yer açma ihtimalimiz varsa onlara bir yer açarız ama şu an
bir yer açma ihtimalimiz yok maalesef. Mesela Almanya'da böyle karma orkestralar var. Mültecilerin, işte göçmenlerin memleketin yerlileriyle beraber oturup müzik yaptıkları orkestralar. Bu mesela yardımcı olabilen bir şey, biraz daha müzik buluşmalarını da artırabilecek bir proje olabiliyor. Böyle şeyler belki desteklenebilir, bilmiyorum. Ne dersiniz? Ya tabii öyle şeyler de destek olabiliyor. Yani birçok insanı bir yere getirip yani müzik sayesinde bir yere getirmek hem manevi olarak iyi geliyor hem de işte istedikleri iş için iyi geliyor. Peki ben Regat'a dönmek istiyorum. Regat, konuşurken biz bir şarkıyı da söyledin biraz enstrümansız. Mesela yani sen üretmek istiyorsun, bunu da paylaşmak istiyorsun. Bu sorunun cevabı senin için nedir? Ne yapılabilir? Nasıl destek olunabilir? يعني شيء معين ما خاطر على بالي بس بتمنى يتسلط الضوء إنه مثلا يصير دعم للأجنبي إنه يوصل الغني تبعيته يطلع ينشهر أكتر أو يندمج، يصير اندماج حتى يعطي صورة حلوة عن نفسه وعن أهل بلده، وخاصة عما نواجه بهذا الوقت الحالي شوي شوشرة. فيمكن إذا شوي تم تعامل مع حدا معروف توصل للأغاني ولو الوطنية أو يلي بتعبر عن الأمل والحزن يلي جوات المرأة. Düet yapmak falan gibi mi mesela? ممكن ممكن. أو ممكن عن منبر ولو مدرسة، يعني إذا صار فعاليات بمدرسة ما أنا عم تطلع لبرا بس ما عم يتسلط الضوء عليها إنه يوصل صوت هذا الأجنبي ياخد المجتمع التركي عنه صورة حلوة. Görünür olsun. كمان الأجنبي عم يتاخد عنه صورة إنه إيه في مشاكل بس كمان في ناس نضاف. هدول الناس اللي صوتهم فيه أمل ما عم يوصل للمجتمع. Peki, son olarak Ahu maalesef gidiyor geliyor. Nur, son olarak sana sormak isterim. Herhalde 2017'deki bu Sesimize Ses Ver miydi? Sesime Ses Ver etkinliği. İyi gelen bir etkinlikti. Ama daha başka şeyler de yapılabilir belki. Bu katkıda bulunmak için, işte biraz daha paylaşılabilir hale getirmek için müziğinizi ya da kendisini insanların geliştirmesi için kim ne yapabilir? Oh, it's I mean, I believe it always comes from other musicians, all those collaborations that we do. I don't know. I believe music doesn't really need support. Yes, sometimes it needs a little push, the career. But once you have your connections, once you have your fellow musicians that you just enjoy playing music with, it's just that for me. I enjoy being with my friends musician and having jam sessions. I'm not really looking forward to a like national or international recognition. It's just a part of my life that I enjoy, and yeah, as long as I have my friends and probably in these times the internet, it's all good. Evet. Zaten bu salgın koşullarında başka bir imkanımız yok neredeyse. Ancak uzak durarak hani bir şeyler yapabiliriz. Belki yaparsınız. Hatırlıyorum biz konuşmamızda da en çok özlediğin şeyin sahneye çıkmak olduğunu, böyle jam session'lara çıkmak olduğunu, doğaçlama yapmak olduğunu anlatmıştın. Ben bu turu kapatırken şöyle bir şey yapayım mı size? Mini anket. Başka soru göremiyorum çünkü.
Nudem, senden başlıyorum. Kimle düet yapmak isterdin? Saz olarak, enstrümantal olarak ya da söyleyerek? Yani ikisini de cevaplayayım. Enstrüman olarak ben İran müziğini çaldığım için, yani kendi enstrümanım İran enstrümanı olduğu için kendi enstrümanında en çok bilinen isim, en iyi isim Faramars Pay var. Ama işte o şu an vefat ettiği için, yani diyorum keşke Yani hayatta olsaydı düet yapabilseydim onunla. Tamam, başka bir enstrümanla yapabilirsin. Belki Ahu'yla siz sonra bir görüşün. Peki vokal olarak? Vokal olarak Feyruz'le yapmak çok isterim. Bir dakika, sırada başka biri var Feyruz'la düet yapmak için zannediyorum. Regat? أكيد. Sen kimle düet yapmak isterdin? Kimle beraber icra etmek isterdin müzik? كثنائية أو للعام كلياتهم إلي الشرف إنه أترافق مع أي حدا منهم. Ya çok güzel. Peki Nur, en son sana gelelim. Böyle şimdi beraber oturup gitar çalıp şarkı söylesek diye bazen içinden geçirdiğin kimse oluyor mu? Like a celebrity? Ya yok, şart değil. Ama o da olabilir yani. Okay. Like I really enjoy playing with my friends in Istanbul, so I can't think about anyone else. But if it has to be a celebrity, probably Ray Charles, like the guy who sang "Hit the Road Jack." Just the way he enjoys the music, it's just amazing. He feels all of it. It would be perfect if he was alive, of course. Harika. Peki, şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Maalesef Ahu İrani gitti geldi, bağlantısı kötü olduğu için, ama onu da dinlediniz, anlattı o da hikayesini. İran'da durup dururken hayır ben istediğim gibi müziğimi paylaşmak istiyorum ve geliştirmek istiyorum diye Türkiye'ye gelme kararını aldığını, hayatındaki zorlukları. Bundan sonrası çok iyi gider umarım onun için de. Sizler için de öyle. 2 mesaj geldi, onlara da hemen bakayım. Sizlere çok güzel şeyler, teşekkürler geliyor. Evet, Ahu'nun oturduğu yerde elektrikleri gitmiş. O yüzden bizimle maalesef bir arada olamadı. Herhalde bir problemi var o açıdan da, bağlantı açısından da. Peki, eğer kızlar, eğer bir Zoom'da falan buluşursanız doğaçlama yapmak için falan bana da haber verir misiniz? Tabii ki seni de Tamam. alırız. Sen de gitar çalıyormuşsun. İşte biraz ben de bir şeyler yapıyorum. Tamam. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Sizlerle tanışmak müthişti. Bizi dinleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Çalgıların Dilinden bölümünü burada yan yana bitiriyoruz. Bize ev sahipliği yapan İKSV'ye, Alman İşbirliği'ne, Çiğdem Öztürk'e, bütün katılımcılara, herkese, Bige Örer'e. Yani burada şimdi sayarsam isim eksik kalır diye endişe ediyorum. Evrim'e, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki oturumu da merakla bekliyoruz. Hoşça kalın. Banu, Nur, İyi Regat, akşamlar. Banu, Nur, Regat, Ahu ve Nudem'e çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizi müziğin evrensel diliyle tekrar buluşturmuş oldular. Şimdi bu oturumun ardından 10 dakikalık bir ara vereceğiz. 10 dakikalık aradan sonra da Pınar Öğünç, gazeteci yazar Pınar Öğünç ve sinemacı Zeynep Dadak, aslında biraz uzun bir başlığı olan ama başlığının da fikir verdiği neler konuşacağımıza dair bir oturumda bizimle birlikte olacak. Okudukça, baktıkça, dinledikçe genişliyor dünya.
10 dakika sonra görüşmek üzere.